Olgun olmak deyince aklına ne geliyor? Sessizlik, bilgelik. Belki sadece dünya mekaniklerini çözüp kurallara uymak ve buna gerçeklik demek. Bu açıdan bakarsan olgunluk çok zor bir şey değil. Susarsın, affedersin, pasif kalırsın ve bir şeyler öğrenebilirsin. Bence bu durum bu şekilde değil. Olgunluğun insan algısında hayalperestliğin tersi şeklinde bir tanımı var. Kim daha çok vericiyse, umutsuzsa ve sisteme çark olmaya, karakterinden vazgeçecek kadar dirençliyse o kadar olgundur fikri. Bu aslında devasa sistem karşısında büyüyen çaresizlik hissine karşı bir savunma mekanizması. Bizi benliklerimizden koparıp susturdular ve kabullenmiş olana olgun dediler. Farkındaysan olgun diye tanımlanan insanlar genelde benzer özellikleri taşır. Sessizdir, affedicidir, durumdan şikayet etmez, hayal kurmaz, çoğu zaman düşünmez ve sürekli vericidir. Dışarıdan bakınca asil görünür ama aslında umutsuzluğun son noktasıdır. Her şeyi anlayışla karşılar gibi bir izlenim verir. Fakat susmasının sebebi saygı değil, korkudur. Sonrasına dair umudu olmadığından elindekini kaybetmek istemediği için risk almaz. Affeder gibi görünür. Fakat içten içe kırılsa da söyleyemediğinden sen affedildin zannedersin. Ben gerçekte olgunluğun böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Olgunluk empati meselesidir. Her şeyi tecrübe etmek mümkün olmasa bile empati duygusuyla mümkün olduğunca fazla kişiyi anlayıp her şeyi neden yaptığını çözmeye ve kendi hayatında iyi strateji kurabilmeye olgunluk denir. Olgunluk tanımının içinde bilgelik, asalet ve anlayış vardır. Bu kavramlar da bildiğini düşündüğün anlamlarıyla değil tabii ki. Bu bir çarpıtma mı yoksa kolaya kaçmak mı bilmiyorum. Fakat ben en azından kendi adıma pek çok şeyi farklı yorumluyorum. Gel bir de olgunluğu oluşturan bu kavramları benden dinle. Bilgelik çok fazla bilgiye sahip olmak değil, bilgiyi nasıl işlediğinle alakalıdır. Bir insan özellikle günümüzde internet sayesinde sınırsız bilgi edinebilir. Ama o bilgileri işleyemezse hiçbir anlamı yoktur. Ayrıca zaten insan ne kadar şey öğrenirse öğrensin, insan beyninin bir kapasitesi vardır. Yeni bilgiler öğrenildikçe eskiler unutulur. Bilgiyi işleme konusunda not almak, özetlemek ve konu başlıklarını aklında tutmak, dönüp bakmak açısından fayda sağlar. Bilgelik sadece tavsiye vermek değil, kendi hayatında işine yarayacak bilgileri kullanmaktır. Tavsiye vermek de dahildir. Fakat bunu yaparken konuyu karşındakinin anlayacağı şekilde sadeleştirmek de kritik bir önem taşır. Yoksa mitolojileri yorumlamak gibi dünyanın çekirdeğini Titan zannederler. Ben siber güvenlik konusunda geçen sene kayda değer bir şeyler öğrendim. Ve hem araştırarak hem uygulayarak pekiştirdim. Bugün kendi kullanımımın yanı sıra bunu izleniyoruz serisiyle sana da mümkün olduğunca sadeleştirerek anlatmaya çalışıyorum. Ve bir yandan hala öğrenmeye devam ediyorum. Bu anlattığımda bir örnek olabilir. Asalet çevrenin dayattığı sınırlar içinde sessiz kalmak değil, gerektiğinde gerektiği kadar konuşup kendine yakışan tonda dile geldiğin bir onur ve nezaket meselesidir. Kimileri kendine yakıştırır ve küfürü bir noktalama işareti olarak kullanır. Kimileri asil olacağım derken hiç konuşmayarak dilini tutmak için çaba sarf eder. Bu iki uç örnekte asalet kavramına yakın değildir. Asil insan küfür etmemek için kendini tutmaz. Küfürü kendine yakıştırmadığı için kullanmaz. Aynı şekilde asil insan sessizlik yemini etmez. Boş konuşmamak için az konuşmayı tercih eder. Tabii ki dil kadar davranış da önemlidir. Asil insanın zarafeti yürüyüşünden, nezaketi tavırlarından anlaşılır. Beyefendi ya da hanımefendi bir duruşu vardır. Entelektüel kişiliği ile sistemin zombileştirdiği farkındalık eksikliği yaşayan insanlardan uzak durur ve mümkün olduğunca tartışmaya girmez. Çünkü bilir ki kendisi ne anlatırsa anlatsın, karşı tarafa ulaşan bilgi karşıdakinin algısına bağlıdır. Ben bu kanalda senin beni anlayabilecek entelektüel birikime sahip olduğunu biliyorum. Zaten bu yüzden geniş kitleye hitap etmiyorum. Anlayış önceden de belirttiğim gibi empati yeteneğidir. Olgun insan karşısındakini anlar ama bu anlayış her şeyi kabullenmek değildir. Kişinin kendi doğru ve yanlışları vardır. Ve ona göre yanlış yapanla empati yapabilmek, o kendince yanlışı neden yaptığını anlayabilmek ya da o yanlışın kendi karşısındakinin doğrusu olduğunu fark etmek, olgun insan için o şeyin yanlış olduğunu değiştirmez. Sadece bence yanlışsın der. Nedenini anlatır ve kararı karşıdakinin eline bırakır. Affetmek de bir anlayış biçimidir. Fakat olgunluk her şeyi affetmek değildir. Karşı tarafın niyetini anlayıp kişiye karşı yapılan yanlışı tekrarlamayacağına emin olduğunda affetmek olgunluktur. Fakat bir yanlış ikinci defa bilinçli bir şekilde yapılıyorsa tekrardan affetmek olgunluk değil, saflıktır. Olgun insan hayat oyununu görmüş insandır. Karşısındakinin ne söyleyeceğini, hangi sosyal kodla konuştuğunu ve hangi korkuyla sustuğunu saniyeler öncesinden görür. Bu bir yetenek değil,
bir yüktür. Bu sebepten olgunluk göründüğü kadar huzurlu bir şey olmayabilir. Evet, korkuyla susan olgun insanlar da vardır. Bu görmeye alışık olduğumuz olgunluk tipidir. Fakat bu oyunu deşifre etmek, insanlara anlatmak için çabalayan hem umutlu hem olgun insanlar da vardır. Onlara da ya komplocu ya hayalperest derler. Ama tarih boyunca dünyayı hayalperestler şekillendirmiştir. Ben olgunluğu bu şekilde görüyor ve tanımlıyorum. Yorumlarda bunu tartışmaya devam edelim. Birbirimize bir şeyler katalım. Ben Mert Tamtürk. Bu seride slogan yok. Yorumlarda buluşuruz.